Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ipeksi kremasıyla, hafifliğiyle nefis bir tatlı tarifini paylaşmak istiyorum. Kapış kapış yenecek bir tarif, mutlaka denemelisiniz. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Tarifimiz için 1 litre süt, 2 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı un, 1 paket vanilya, 1 tane yumurta sarısı, 1 su bardağı toz şeker, 1 kutu krema ve kedi dili bisküviler kullanıyorum. Bir tencereye 1 litre sütü alıyorum. Üzerine 1 su bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı un ekliyorum. Tepeli kullanmadım. 1 paket vanilya ekledim. 1 tane yumurta sarısı ekliyorum. Çok koyu kıvamlı bir muhallebi yapmayacağız. Karıştırıyorum. Kremayı muhallebimiz piştikten sonra kullanacağım. İyice karıştırdıktan sonra ocağa aldım. Ocağı açtım. Sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişiriyorum. Muhallebi kaynadı. Koyulaşmaya başladı. Kıvamını görüyorsunuz. Bu şekilde olacak. Kaşıkları dediğim gibi çok tepeli yapmadım. Tamamen silme de değil. Çok dolu dolu kullanmadım kaşıkları. Ocağın küçük gözüne aldım. Küçük gözde bir 5 dakika kaynatacağım. Ara sıra karıştırmayı unutmayın ki dibine tutmasın. Ara sıra karıştırarak pişireceğiz. Bu arada vişneli sosumuzu hazırlıyorum. Vişneli sosumuz için 1 kase vişne, 1 çay bardağı toz şeker, 1 çay bardağı su ekledim. 1 tatlı kaşığı da nişasta ekliyorum. Vişneli sosumuzu sürekli karıştırarak pişiriyorum. Ara sıra da muhallebimizi karıştırıyoruz. 5 dakikanın sonunda ocağın altını kapatıyorum. Kıvamını görüyorsunuz. Kıvamı bu şekilde olacak. Ocağın altını kapattım. Bu arada sos da kaynamaya başladı. Vişneler iyice yumuşayana kadar kısık ateşte pişiriyorum. Kremayı muhallebiye ekliyorum. Mikserle iyice çırpıyorum. Bir 5 dakika kadar mikserle iyice çırptım. Sosumuz da yavaş yavaş olmaya başladı. Ara sıra karıştırıyorum. Vişneler iyice yumuşadıktan sonra kapatacağım. Şimdi kaseleri hazırlıyorum. Bisküvileri soğuk sütün içerisine batırıyorum ve 4 parçaya bölüyorum. Kaselere yerleştiriyorum. Bütün kaseleri hazırladım. Muhallebinin sıcak olması gerekiyor. O yüzden ocağın altını tekrar açtım. Şöyle bir kaynamaya başladıktan sonra kaselere dolduracağım. Evet, kaynamaya başladı. Kıvamını görüyorsunuz. Bu şekilde akışkan bir kıvamda olmalı. Kaselere dolduruyorum. Tamamen doldurmayın. Vişneli sosa da yer bırakın. Kaselere 1,5 kedi dili koydum. 8 kase hazırlamıştım ama muhallebi 6 taneye yetti. Ve dediğim gibi de 1,5 koydum bisküvilerden. Vişneli sosu blenderla çektim. İsterseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. İsterseniz de süzgeçten geçirebilirsiniz. Ben tekrar süzgeçten geçirdim. Kabuklarını istemediğim için süzgeçten geçirdim. Süzgeçten geçirip hazırladığım sosu soğuyan muhallebilerin üzerine döküyorum. Muhallebiler biraz soğusun ki üzeri kaymak tutsun. Bizim de muhallebilerimizin üzeri kaymak tuttu. Ben de üzerine vişneli sosunu döküyorum. Vişneli sosu döktükten sonra buzdolabında 2-3 saat beklettikten sonra servis edebilirsiniz. Soğuk soğuk servis edin. İnanılmaz lezzetli bir tatlı oluyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Mutlaka deneyin.
Buzdolabında tatlıları soğuttum. Artık servis edeceğim. Rulo kat ve nane yapraklarıyla servis ediyorum. Kaselerin kenarına rulo katlardan yerleştiriyorum. Birer tane nane yaprağı yerleştiriyorum. Üzerindeki sosu istediğiniz meyveyle de hazırlayabilirsiniz. Çilek, böğürtlen, frambuaz veya çikolata sosuyla da hazırlayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Nefis tatlılarımız hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Yakın çekim sizlere göstermek istiyorum. Ve sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Muhallebisinin kıvamı tam olmuş. O kadar güzel, o kadar lezzetli oldu ki kapış kapış bitti. Favori tatlılarınızın arasına girecek nefis bir tatlı oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.